TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diyetisyen Melisa Karataş. Hoş geldiniz Melisa Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ordulardan geldiniz buraya. Ordu'nun soğuk havasını buraya da getirdim. İnşallah gerçekten çok da güzel bilgiler var bugün. Sizlerden Evet. kapmaya hazırız. Tamam, ben de bilgilendirmeye hazırım. Okay. Melisa Hanım hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk Fatih Bey. Şimdi ideal kilo verme nasıl olmalıdır ve doğru tartılma zamanı nedir diyerek böyle bir giriş yapalım. Dünya Sağlık Örgütü sizin de bildiğiniz gibi haftada yarım kilo ya da 1 kilo 200 gram verilmesi şeklinde söylüyor. Ama bu her zaman bu şekilde olmuyor. Benim de klinik gözlemlerimde daha çok kilo verenler olabiliyor, daha fazla kilo verenler olabiliyor. Ama bu kişiye göre değişebiliyor. Yaşına, son zamanda aldığı kilosuna, kanıtsal bir hastalığına, kan değerlerine, genelde erkek bireyler kas hücresi yoğun olduğu için, yüksek olduğu için daha hızlı kilo veriyorlar. Ama bayanlarımız maalesef öyle değil. Ama sağlıklı bir kilo vermek ayda 2 ile 4 kiloya tekabül ediyor. Eğer 4 kiloyu tutturuyorsanız içiniz rahat olabilir. Hem de kalıcı kilo oluyor sanırım değil mi o sonrasında da? Tabii ki. Bizim için önemli olan yağdan kilo vermek. Ödemden kilo vermek değil. Ödemden olan kilo kaybı genelde sıvıdır. Bizde de oluyor. Mesela ilk hafta kişi 5 kilo veriyor ama bunun sadece yarım kilosu yağ, gerisi ödem. Çünkü abur cuburları yemişiz, fast food ağırlıklı beslenmişiz, tuzlu ağırlıklı beslenmişiz, gazlı içecekler içmişiz ve ödem seviyemiz yükselmiş. İlk hafta böyle kilo kayıpları çok normal. Korkmasınlar, endişelenmesinler. Ben fazla mı kilo verdim acaba şu an diye? Kesinlikle korkmasınlar. Genelde ödem kaybı oluyor. Sonradan yağ yakımına göre zaten rakam düşüyor. Peki diyette şunu yeme bunu yeme yasak var mıdır? Ya da tatlı yasağına karşı mısınız Melisa Hanım? Ben diyette kesinlikle yasaklara karşıyım. Bunun altını çiziyorum. Ben simit yiyorsam benim danışanım da simit yiyebilir. Ben çikolata yiyorsam benim danışanım da yiyebilir. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlığın tanımı bedensel, ruhsal ve psikolojik açıdan tam bir bütün halinde, iyilik halinde olmalıdır. Yani siz o çikolatayı yemediğinizde strese giriyorsanız siz sağlıklı bir birey değilsiniz. Dediğim gibi ben yiyorsam siz de yiyebilirsiniz ama belirli saatte, belirli porsiyonlarda tüketmek şartıyla bizde yasak yok. Porsiyon kontrolü var. Aslında diyet değil, sağlıklı beslenme diyebilir miyiz? Kesinlikle. Diyet birazcık gerçekten hani psikolojik manda aman diyete girdim, hani pazartesi başlar salı biter oluyor genelde. Evet. Sağlıklı beslenmeyi öğreniyorum demek. Kesinlikle bir de şey algısı var. Bu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış. Çarşamba diyete başladığınızda daha kalıcı olduğuna yönelik bir çalışma var. Onu okuyabilirsiniz isterseniz. Ama pazartesi diyete başlarım diye bir şey yok. Bu sizin hayat tarzınız olması lazım. Evet. Ben de hayat tarzı olarak belirledim. Bazı yanlışlar var yapılmaması gereken. Bunu hayatınıza adapte ettikten sonra gerisi kolay bir şekilde devamı geliyor. Dediğim gibi önemli olan yasaklar değil, porsiyon kontrolü. Şimdi diyet yapan kişilerin en büyük problemlerinden bir tanesi akşam yemeleri. Evet. Şimdi akşam yemek istedi çünkü aç uyunmuyor. İşte bir şey biraz dayanıyor. Geç yatıyorsa da eğer ister istemez belli bir saatten sonra ya diyor bir buzdolabının kapağını açıyor. Başlıyor bir şeyler yemeye. Ve evet. Akşam yemeği yani akşam acıktığında bir kişi neler atıştırabilir? En azından o kişinin hani nefsini ne köreltir diyelim. Detoks nedir? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Aslında tüm gün çalışıyoruz ve elimiz uzanmadığı için akşam böyle rahata geldiğimiz zaman gitmek gibi bir şey değil mi? Aslında akşam ilk önce şunu düşüneceğiz. Ben gerçekten aç mıyım yoksa bu bir alışkanlık mı? Kiminde alışkanlık oluyor? Neden? Hepimiz alıştık kış ayından çıktıktan sonra televizyon karşısında bir şeyler içmeye, yemeye, çayın yanında bisküviler, kurabiyeler, fındıklar atıştırmaya. İlk önce sormamız gerekiyor. Gerçekten aç mıyım? Duygusal bir açlık mı? Zevk için mi yiyoruz? Acaba bir şeye kızdık ve sinirlendik. O yüzden mi yemek istiyoruz? Ya da gözümüzün önüne geldi. Aç değiliz ama sırf gözümüzün önüne geldi diye mi ağzımıza atıyoruz ve tüketiyoruz? İlk bunu düşüneceğiz. Eğer bundaki cevap hayır, yani ben açım, bunlardan dolayı değilse sağlıklı ara öğünler tercih etmek. Çünkü yatmadan önce sizin 3 saat
kesinlikle bir şey tüketmemeniz lazım. Beyin aynı anda aynı işi yapmıyor. Bu genelde su içmek ile yemek yemek aynı lobdadır. Yani siz su içmediğiniz zaman yemek yemeye yönelirsiniz. Uykuda da bu durum geçerli. Siz yatmadan önce yemek yediğinizde vücut uykuya mı adapte olacak yoksa yemeği mi sindirecek? Evet. Karar veremiyor. O yüzden yatmadan 3 saat önce kesinlikle bir şey tüketmiyoruz. Ama ara öğün alınabilir. Ara öğün tercih ederken 100 kalori ile 200 kalori arasında sağlıklı olabilecek ara öğünler tercih edilebilir. Mesela ne olabilir? Yeşil çay ile fındık, badem tercih edebilir ya da kuru meyve ile tarçınlı süt tercih edilebilir veya ev yapımı bir tane kurabiye, bir bardak tarçınlı süt olabilir. Böyle minik, hafif, küçük ara öğünler tercih edilebilir. Peki akşam içilen ve demlenen çay? Tabii ki de içilebilir. Hiç onu söylemediniz çünkü yanında. Çay veya bir herhangi bir bitki çayı da olabilir. Onun yanına kuru meyveler, fındıklar, taze meyveler tercih edilebilir. Melis Hanım o kadar güzel anlatıyorsunuz ki gerçekten, değil mi hocam? Şunu sormak istiyorum size. Şok diyet denilen diyetler var. 3 günde işte 2 kilo, 3 günde 5 kilo gibi. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok pozitif şeyler düşünüyorum. Sağlık camiası buna karşı ama biz bunları uzun süre yapmıyoruz. Bu şok diyetler haftalar boyunca yapıldığında ya da aylarca yapıldığında ya da sağlıklı beslenmeye ilk başlandığında. Mesela kişi hiç diyet yapmamış, hemen bir taraftan veya bir gazeteden şok diyet buluyor ve onu yapmaya çalışıyor. Bu çok sağlıksız bir şey. Evet. İlk önce vücudunuzu sağlıklı beslenmeye alıştıracaksınız. Sonra kilonuz durdu veya herhangi bir yere davet edildiniz veya bir düğün var, bir elbisenin içine girmeniz lazım. Ufak tefek 3 günde 2 kilo diyetleri yapılabilir. Ama bunu yaparken de emziren anneler, hamileler, 18 yaş altı kişiler, 80 yaş üstü kişiler, tansiyon, şeker hastaları ve kanser hastaları kesinlikle yapamazlar. Sağlıklı beslenme ilkeleriyle onlar beslenecekler. Onlar şok diyet yapamazlar. Benim de kullandığım bir diyet var. Hemen kağıt kalemler hazırsa. Evet, gerçekten. Hemen kalemlerinizi hazırlayın. Melis Hanım'dan çok güzel bir diyet programı geliyor. 3 günde 3 kilo ya da 3 günde 2 kilo verebilirler bu diyetle. Bir bardak, sabahleyin bir bardak soya sütüyle bir tane muz. Öğlenleyin cacık, yanına 2 veya 3 dilim kişiye göre ekmek. Ara öğünde yeşil çay ile 10 adet çiğ badem. Akşamleyin 2 haşlanmış yumurta, salata, bir bardak da maden suyu içtiklerinde 3 gün sonra ya eksi 3 kilo ya da eksi 2 kiloyu görebilirler. Peki bu diyette yağ mı atıyoruz, ödem mi atıyoruz? Genelde ödem kaybı oluyor ama benim gördüğüm 2 yumurtanın etkisi de olabilir. Yağ kaybı da gördüklerim oluyor. Peki diyette spor yapmak şart mı? Bu en çok merak edilenlerden biri. Ben şunu söylüyorum, bir insana hem sigarayı bırak hem alkolü bırak diyemezsin. Siz şimdi yeni bir hayata başlıyorsunuz, sağlıklı beslenmeye adım attınız veya adım atıyorsunuz. İlk başta spor ufak bir kenarda durabilir. Beslenme alışkanlıklarımızı düzeltmemiz lazım. Onları düzelttikten sonra sporu kesinlikle sağlıklı bir hayat için hayatımıza eklememiz gerekiyor. Bunun süresi kişiye göre değişebilir, kişinin durumuna göre veya aktivitesine göre veya mesleğine göre değişebilir. Ama sağlıklı beslenmeyi kaslarımız için ilerleyen sürelerde sağlıklı bir birey olmak için kesinlikle eklememiz lazım. Peki beslenme düzeni kişiye göre nasıl olmalıdır? Metabolizma hızlandırılabilir mi? Tabii ki metabolizma hızlandıran şeyler var. Bunun en önemlisi su, su, su. Kesinlikle ilk kural asla atlanmaması gereken su içeceğiz. Günde 3 litre suyumuzu içtikten sonra uyku çok önemli. Siz eğer uykunuzu yeterli sürede almıyorsanız metabolizmanız hızlı çalışmaz. Günde 3 taneye yakın ya da 2-3 tane bitki çayı içilebilir. Bunlar da metabolizmayı hızlandırıyor. Sihirli dediğim baharatlar, açıkçası onlar da metabolizmayı hızlandırıyor. Mesela hemen alalım o sihirli baharatların birkaç tanesini. Karabiber ve pul biber aslında çok basit, herkesin bildiği. Yemeklerde kullanmanız metabolizmanızın hızlanmasına sebep olacak. Ayrıntı şurada, düzenli kullanmak aynı baharatın düzenli etki almanıza sebep olmaz. Yani mesela bir ay zerdeçalı düzenli kullandınız, bir ay pul biber, bir ay karabiber. Bu şekilde kullanırsanız
hem vücudu şaşırtmış hem de metabolizmanızı Süper. hızlandırmış olursunuz. Vallahi çok güzel bilgileri aldık. Biraz önce şeker hastalığı, tansiyon hastalığından bahsettiniz. Evet. Bu kişiler gerçekten şu anda da çok fazla ülkemizde de. Bunlar nasıl beslenmeli, neler yemeli? Birkaç bilgi alalım sizden. Tabii ki tansiyon ve şeker hastaları sağlıklı beslenirken kan şekerleri ve tansiyonlarını düşürmemeleri lazım. Eğer düşürüyorlarsa... Çünkü bir anda sonrasında saldırıyorsunuz yemeğe. Kesinlikle, ama bunun tehlikeli sonuçları da var. Yani tansiyon düşmesi, şekerin düşmesi komaya kadar götürebilecek ciddi sonuçları da var. İlk başta belirli rakamlar odaklı değil, sağlıklı beslenme kurallarına uyarak sağlıklı bir şekilde yol izlememiz gerekiyor. Bunlardan bazı şeyler var şekeri yükselten. Biz hep diyoruz ya, meyve şekeri yükseltir, işte tatlı yemeyin. Evet, belli başlı kurallarımız var. Bunları sadece belirli saatlerde, belirli ölçülerde dikkat ederek, eğer DAŞ diyeti dediğimiz Akdeniz beslenmesi mesela, bunları hayatlarına adapte ederlerse güzel sonuçlar alabilirler. İnternetten de araştırabilirler, Akdeniz diyeti diye çıkacaktır zaten. Peki Karadeniz'den geliyorsunuz, Ordu'dan. Evet. Çok fazla balık cenneti orada da. Bu sağlıklı bir beslenme. Et Kesinlikle. tarafı, bir onun ayrımını da bize anlatabilir misiniz? Balık omega 3, balığın yerini hiçbir şey tutmaz. Omega 3 depoları 3 ayda dolar. Yani sizin balığı düzenli 3 ay boyunca yılda hani alabileceğiniz o total omega 3'ü doldurmak adına 3 ay boyunca balığı tüketmeniz gerekiyor. Balığı tükettikten sonra kırmızı eti biz haftada 1 veya 2 kez öneriyoruz. Beyaz et olarak tavuk, hindi eti öneriliyor ama benim düşüncem ve tarzım bu GDO'lardan ve Evet. ilaçlardan dolayı tavuk etinden ziyade hindi tercih edebilirsiniz. Bu şekilde bir beslenme uygulayabilirsiniz. Ağzınıza sağlık diyeyim, ayağınıza sağlık, Ordulardan geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda çok daha ayrıntılara girelim, olur mu Melisa Hanımcığım? Olur, tabii çok ki de. teşekkürler, çok Rica sağ olun. ederim. Bugün bizlerle diyetisyen Melisa Karataş beraberdi ve bizlere diyet değil, sağlıklı beslenme nasıl olmalıdırı tekrar altını çizdi. Kendisine tekrar çok teşekkür ederiz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.